Abilerim, ablalarım, şu elimde görmüş olduğunuz şeyin çok değerli bir şey olduğunu söylesem, mesela 40 bin lira değerinde olduğunu söylesem bana inanır mıydınız? Muhtemelen hayır. Her şeyden önce elimde tuttuğum şeyi doğru düzgün göremiyorsunuz bile. Tabii dikkatli izleyicilerin gözünden bunun bir iğne olduğu kaçmamıştır. Ama neden bir iğne bu kadar değerli olsun ki dünyada milyarlarca benzeri varken? Peki ya bu iğnenin deliğinin içinde insan eliyle yapılmış bir heykel varsa? Bu gördüğünüz şey bir Photoshop hilesi falan değil. Gerçek bir heykel. Hem de bir iğnenin deliğine sığdırılmış bir heykel. Michelangelo'nun Sistine Şapeli'nin tavanına çizdiği meşhur resme yapılmış bir gönderme. Willard Wigan adında bir mikro heykeltıraş tarafından yapılmış. Ve Wigan'ın çok ilginç bir yaşam öyküsü var. Disleksiden muzdarip olduğu için okuma güçlüğü çekmiş ve okulda bir türlü tutunamamış. Kendine bir yer edinememiş, kendi boyutlarında rahat edememiş ve kendini çok daha küçük bir boyuta adamaya karar vermiş. Önce tahta kıymıklarını şekillendirerek başlamış işe. Toplu iğnenin ucuna evler inşa etmiş. Kendisini moleküler seviyede eğitmeye başlamış. Daha çok ellerini. Çeşit çeşit mikro heykeller yapmaya başlamış. Bu heykeltıraşın yaşam öyküsü bana başka bir hikayeyi anımsattı, eski bir hikaye. Çeşitli yerlerde, başka kaynaklarda değişik şekillerde aktarılıyor ve farklı kişilere ithaf ediliyor ama hepsinde de hikayenin merkezinde bir adam, bir de hükümdar var. Ben diyeyim 400, siz deyin 4000 sene önce yaşamış olan bu hükümdarın huzuruna hemen hemen her gün farklı farklı yeteneklerde insanlar gelir ve hünerlerini gösterirmiş. Ama o gün, yani hikayemizin geçtiği gün gelen adam diğerlerinden gerçekten çok farklıymış. Tıpkı bizim heykeltıraş gibi bu adam da iğnelere takıkmış. Ferhat Şensoy'un dediği gibi tesadüfün iğne deliği. Neyse efendim, bu kişinin yeteneği şuymuş. Ben diyeyim 40 metre, siz deyin 400 metre uzaktan bir ipi atıp iğnenin deliğinden geçirebileceğini iddia etmiş. Tabii buna ne hükümdar ne de onun huzurunda bulunanlardan hiç kimse inanmamış. O güne kadar pek çok farklı insanla karşılaşmışlar. Bir hükümdarın etrafında her türden cambaz olduğu için burnundan muz çıkartan maymunları bile görmüşler. Fakat böylesi bir iddiayı o güne kadar ne görmüşler ne de duymuşlar. Bizim adam sözünün eriymiş ve dediğini yapmış. İpliği aldığı gibi fırlatmış ve iğnenin deliğinden geçirivermiş. Tabi bunu gören herkes hayretler içinde kalmış. Tıpkı bizim heykeltıraşın yaptığı heykelleri görünce bizim de hayretler içinde kalmamız gibi. Bir insan böylesi bir şeyi nasıl yapabilir ki? Yıllarca emek sarf ederek. O küçüklükte sanat eserleri yapabilmek için köşedeki kırtasiyeden fırça, boya filan alamazsınız. O da kendi alet edevatını yapmış. Mikroskop önünde haftalarını, aylarını geçirmiş. Herkesin uyuduğu gece saatlerinde çalışmış ki dikkati dağılıp da en ufak bir hatada yaptığı şey havaya uçup kaybolmasın. Ellerini ustalıkla eğitmiş ki iki kalp atışı arasında nefesini tutarken mikro hareketler yapabilsin. Şimdi tüm bunları duyarken bazılarınızın ne düşündüğünü biliyorum. İşsiz diyorsunuz, değil mi? İşi gücü yok, böyle şeylerle uğraşıyor. Tıpkı pi sayısını ezberlemeye çalışanlardan bahsettiğim videonun altına bırakılan onlarca yorumu yapan kişiler gibi siz de aynı şeyi düşünüyorsunuz, değil mi? İşsiz. Ne de olsa bize anlatılan o eski hikayenin devamını ve verilmek istenen mesajı çok da iyi biliyoruz biz. Ben diyeyim 40 metre, siz deyin 400 metre uzaktan o ipi fırlatıp da iğnenin deliğinden geçirmeyi başarabilen o adama hükümdar 40 altın verilmesini emretmişti. Bir de 40 sopa vurulmasını. Bunu duyan adam da haklı olarak şu soruyu sormuştu. O zamanlar hükümdarlara soru sorulabilen bir devirmiş demek ki. Hükümdarım, bu hediyeyi, ödülü anladık da sopa neden? Hükümdar da demiş ki,
Bu hüner çok acayip bir hüner. Hiç kimsenin böyle bir şey yapması mümkün değil. Ama sen böyle bir şey yapabilmek için kim bilir kaç sene boyunca uğraştın, didindin, durdun. Senin vaktin bu kadar değersiz mi? Bu çabayı, bu uğraşı insanlara faydalı olacak daha güzel bir yetenek edinmek için neden göstermedin? Diye hükmünü vermiş. İlk başta gayet güzel, akla yatkın gözüken bir hüküm değil mi? Ama madalyonun her zaman bir de öbür tarafı vardır. Aynı durumdaki insanlar hakkında hemen peşin hüküm vermeden önce işte madalyonun o diğer tarafına da bakmak daha adil olabilir. Mesela biraz düşünelim bakalım, hikayemizdeki o adam neden acaba böyle bir yeteneği kazanmaya çalışmış olabilir ki? Belki de tıpkı süper kahramanlar gibi kendinde olan bir yeteneği keşfetmiştir. Belki de her birimizde sadece bize ait olan bir takım yetenekler vardır ve bunu biz başkalarında göremediğimiz için kendimize garip geliyordur ve başkaları bize işsiz demesinler diye ondan kaçıyoruzdur. Belki o adamın tek başına anlamsız ya da insanlığa faydasız gibi gözüken özellikleri başka bir şeyle birleşince çok daha anlamlı bir hale gelebiliyordur. Mesela onun ipliği iğneye geçirme tekniğinden ilham alan bir başkası dokuma tezgahını icat edebilir. Ya da bir başkası bu işte müthiş bir odaklanma yeteneğini görüp bunu herkese kazandırmak için örneğin lazer odaklamalı bir atış sistemi geliştirmeye karar verebilir. Tabii asıl soru, tüm bu esinlerin kaynağı olan ilk adam 40 sopayı yedikten sonra diğerleri böyle şeyleri düşünmeye cesaret edebilir mi, edemez mi? Mikro heykeltıraşımıza geri dönecek olursak, en son kontrol ettiğimde sakalından kestiği küçük bir parçanın üstüne dünyanın en küçük heykelini yapmaya çalışıyordu. Sakal parçasının içini oyup şeffaflaştırdı. Sonra da altından bir motosiklet heykeli yaptı onun içine. Adına da Altın Yolculuk adını verdi. Başkalarının ne dediğine, kendisi hakkında ne düşündüğüne çok da fazla kulak asmayanların yaptığı yolculuk işte böyledir. Altın bir yolculuktur. İşte bu ve buna benzer yaptığı mikro heykellerin değeri şimdilerde size başta söylediğim o 40 bin liradan çok daha fazla. Ben diyeyim 400 bin lira, siz deyin 4 milyon liradan alıcı bulmaya başladı. Yani anlayacağınız o artık epeyce zengin bir işsiz. Tabii tüm bunların başlangıcında o da bir gün böyle bir noktaya gelebileceğini bilmiyordur. O da belki kendince bizim göremediğimiz bir dünya ile ilgili küçük deneyler yapmaya çalışarak başlamıştır. My work it's a reflection of myself. What I wanted to do is to show the world that the little things can be the biggest things. Belki de asıl yetenek, hayatın etrafımızda gördüğümüz devasa şeylerden çok daha fazlası olduğunu keşfetmektir. Ne de olsa eski bir deyiş vardır. An old saying, just because you can't see something doesn't mean it's not there. Sırf biz bu yeteneklerin, bu uğraşların anlamını göremiyoruz diye bütün bunlara anlamsız diyemeyiz, peşin hüküm veremeyiz. Belki de iğneyle kuyu kazmak mümkündür. Bugün etrafımızda gördüğümüz tüm fotoğraflar bir kutudaki iğne deliğinden sızan ışığın verdiği ilhamla ortaya çıkan makinelerle çekiliyor. We all seem to think that, you know, if we look down on the ground, there's nothing there, and we use the word nothing. Nothing doesn't exist because there's always something. My mother told me that when I was a child, that I should always respect the little things. Görmesini bilene her zaman bir şeyler vardır. O yüzden şu elimde görmüş olduğunuz ya da kendi elinizde var olan şeylerin ne kadar küçük olsa da değerini bilin. Sahip olduğunuz yetenek tohumlarının başkaları tarafından ezilmesine izin vermeyin. En azından sizi küçücük bir şeyden ya da küçücük bir olaydan büyük gerçeklere götürebilecek kadar keskin bir görüşe ve geniş bir kavrayışa sahip olmaya, ona ulaşmaya çalışın. Ki biz buna iğne deliğinden Hindistan'ı seyretmek diyoruz.